Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama zaman zaman sahabe-i ikram efendimiz tarafından Hz. Adem ve Hz. Adem'den evveli sual edilmiştir. Hz. Ömer Efendimiz günlerden bir gün Yahudilerin kendi aralarında bu yaratılış üzerine zaman zaman konuşmalarını duyar. Onları dinler veya onlardan haberdar olurdu. Bir gün geldi ve sual etti Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Ya Resulallah, sen ne zaman peygamber kılındın dedi. Çünkü müşrikler, münafıklar etrafta sürekli olarak son peygamber Musa'dır diyenler olduğu gibi aleyhissalatü vesselam, bir diğer taraftan peygambere inanmayan müşrikler de vardı tabii ki. Ama peygamber aleyhissalatü vesselamın sonda gelişine ilişkin zaman zaman Yahudilerin özellikle daha ziyadesiyle Hz. İsa Efendimiz'e biçtikleri o kötü muameleyi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama da yapmaya gayret ederlerdi. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam sakin bir şekilde sırtını hafifçe yukarıya doğru kaldırarak ben diye buyurdu. Adem ruh ile ceset arasındayken peygamber kılındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Adem ruh ile ceset arasındayken cevabı onun Nur-u Muhammedi olduğuna delil olmakla beraber bir başka hadis-i şerifinde ben Adem yaratılmadan 14.000 yıl önce Rabbimin huzurunda bir nur idim buyuruyor. Bu nur-u ilahi meselesinde İbn Abbas Efendimizin bir sözü kimi zaman yanlış anlaşılabilir. O yüzden Siyer-i Nebileri de takip ederek oradaki birbiriyle çeliştiği zannedilen aslında birbirini tamamlayan beyanatları da sizlere ifade etmeye gayret ediyoruz efendim. İbn Abbas Efendimiz şöyle buyuruyor. Adem yaratılmadan 1000 sene önce Allahu Teala'nın huzurunda bir nur idiler. Bu nur tesbih ederdi, melekler de onun tesbihine eşlik ederdi. Zaten Siyer-i Nebi'nin başından beri Allahu Zülcelal'in tecelli ilahisi hasıl olmasa hakikaten insan olarak, varlık olarak hiçbir alemin mümkün olmayacağını beyan ediyoruz. Ancak bütün hakikatleri Cenab-ı Hak bir tecelli ile yaratmakla beraber o tecellinin devamıyla o varlığa tabiri caizse enerjisini ve imkanını sunuyor. Ancak bütün imkanlar diğer derslerimizde beyan edildiği gibi bir vesile-i ilahiye bağlanmış ki onun da hakikat beyan ediyor. İşte biz bugün Nefai İlahiye'nin dersini yapacağız. Çünkü hem ruhtan hem de nefsten farklı olan bu unsur bizi insan olma vesilemiz. Bizim bütün hayvanattan ayıran, bütün mevcudattan ve varlıktan ayıran temel özelliğimiz. Meleklerin secde etme makamına eriştiren, Allah-u Zülcelal'i bütün cihetleriyle tanıma imkanını bize bahşeden Nefai İlahiye'nin kısmen ne olduğunu beyan etmeye gayret edeceğiz. Hz. Adem Efendimizin nur olarak beyanatının da bir tecelli-i ilahide bu dersin sonunda göreceğiniz hakikatin delili olduğunda görmüş, bu fütuhatında aynı zamanda bu delillerle yola devam ettiğini izah etmiş olacağız. Efendim Nefai İlahiye'nin kendisini anlatmak biraz zor çünkü 3 temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi ilmi Rabbani olması ve Allah-u Zülcelal'i tanıma ilmi için ihtiyaç olunan olması. Kaderde yok ve gaybi olan bir hakikat. Neden gaybi? Çünkü kader kübünün dışında. Allah-u Zülcelal ne zamana ne de mekana hiçbir şekilde mecbur değil. Her şeyi yaratmış olan o. Madem ki ondan bize gelecek bir emanet var, o halde bunun varlık aleminin dışında bütün bildiklerimizden bambaşka bir cihette olması gerekiyor. Aynen de öyle oluyor efendim. Kader kübünün dışından bir nur tabiri caizse katılaşarak
kader küpünden içeriye süzülecek. Elbette bu kader küpünde büyük bir debdebe meydana getirecek. Bu sefer insan olan bütün boşluklara Ademoğlu yerleşecek, insanlar isimlerine kavuşacak. O güne kadar kader tahtasında kimin ne olduğu belli değil. Sürekli bir fiil var, bir şeyler yapanlar var ama bunu yapacak olanın kim olduğu belli değil. Yapacak olanın üstünlüğü anlaşılıyor ama bu üstünlük hangi cihetle bu kadar etkili olabilir? Henüz kimse farkında değil. İşte cinlerin bir türlü anlamak bilmediği alandan bahsediyoruz. Bu tabiri caizse sizin elinizdeki kimyasal bir karışıma onu çok daha kuvvetlendiren hem de öylesine ki suyu demir yapabilen cihette olmasıyla ifade edebiliriz. Nefai ilahi bu cihetiyle Rabbimizi tanıyabilmemiz, bütün cihetleriyle tanıyabilmemiz için ondan takdir edilmiştir. İkinci olan odur ki Hz. Allah'ta var olanların tecelli vesilesidir. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Diğer bütün canlılarda Allah-u Zülcelal tecelli eder ve bu tecelli o canlının devamı hükmündedir. O canlı Rabbimizi sadece belli yönleriyle tanır. Sadece ya vasi, sadece ya muktedir, sadece ya cemil ismi şerifiyle tanırken bu kez bütün Esma-ül Hüsnası ve hatta yazılmamış olanlarıyla da onu tanıyabilir olma özelliği tecellinin insanda yeniden bir teyakkuzla zikrullah ile geriye döndürülebilme imkanının varidatıdır. Yani tabiri caizse en kaba ifadeyle şöyle izah edebilelim. Diğer bütün canlılar bir kablodan elektrik alıyor. İnsansa bir şeyi alıyor, aldıktan sonra da Rabbine geri gönderebiliyor. Diğer canlılar da geri gönderseler bile bu insan gibi olmuyor. Yani kaderi değiştirebilecek kadar duası etkili olan sadece insana takdir ediliyor. Bunun olabilmesi için insandaki sözün ve kelamın mutlak surette kader tahtasını geçebilir olması gerekiyor. Madem ki onu geçebilecek, öyleyse bu nurun katı, delici, sanki bir kurşun gibi olması gerekiyor. İnsanın kendi cihetiyle kendi mekanında üretilemeyecek şekilde olması gerekiyor. Bir mekana gidecek ki mekansızlık tezahürüne mecbur olacak. Bütün mecburiyetlerden, zamandan ve mekandan sıyrılacak. O halde onda hasıl olan ancak ve katiyetle Rabbine ait olacak. Öyleyse insanda var olan nefai ilahiye, insandaki varlık aleminin kesin ve yaşam süreci boyunca Rabbini tanıyabilme ve bütün cihetiyle iman hakikatine erebilmesi için Rabbinin ona takdir ettiği, birazdan ilerleyen bölümde ruhun yerini delillendirir ve ispatlarken ruhun nefs ile beraber vücutta kayyumiyet ve bu dengede varlık izahını devamı için gerekli olan bir fiziksel koşul olarak karşımıza çıkıyor. Yani şunu ifade ediyoruz. Aksonla dendrit arasında elektrokimyasal geçirgenliği sağlayan nefistir. Aksonla dendrit arasındaki boşlukta ruh vardır. Ruhun bu nefis hapsinde hissetmediğini hissedebilmesi ve nefai ilahiyeden gelen hükümlerle, ki bir sonraki dersimizde bu detaya gireceğiz biiznillah, oradaki hikmetleri yaşayabilmesi ancak onda var olanla mümkündür. Bunu en kaba tabirle atomun ayna fonksiyonuyla her cihetten üstün, herkesin cevher diye bahsettiği ama hakikatte cevher-i kadim olma yolunda muktedir olan Hazreti Allah'ın yeryüzündeki hakimiyet beyanatını sırlı bir şekilde insana takdimidir. Efendim, tecelli-i ilahinin kayıt yoludur. Nefai ilahi 3. maddeyle beyan etmek gerekirse. İşte tam bu nefai ilahiyeyi anlayamasak da vakti gelince inşallah cennette Rabbimizi görmek nasip olduğunda biiznillah nefai ilahiye o hakikatte gittiği yerde kendini izaha başlar.
Efendim bu noktada Cenab-ı Hak DNA'ya, akla, kalbe bu nefai ilahiyi verecek. Ama tam bu arada zamanı emrediyor. Zaman mekanla beraber secde ediyor. Zaman deliğinden geçiyor bu nefai ilahi, çünkü o virüs canlılık ve ete kemiğe dönüşme sürecinde kediliğin özüne gerektiriyor. Çünkü maddenin tamamının buna göre inkişaf etmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz yeryüzünde hayvanat birbirini yiyor, birbirinden besleniyor. Ama insanın kendisinden beslenmeye niyet eden, bunun için mücadele eden, bunu besin zincirinde bir yere koyan başka bir hayvana denk gelinmiyor. Yani fizyonomik olarak, biyolojik olarak evrimsel matematiğin dışında bir şey var ki bu vücutta o hayvanlar alemi tarafından dahi biliniyor. Bu noktada beyan ettik ya, kaderde artık insanlar ve isimleri de belirleniyor. Hz. İsa Efendimiz'e kadar gökleri Ahmet yazısı nefai ilahiye insana denk geldiğinde mühürleyi veriyor bütün gökleri. Sidretül Münteha'da zaman ruhların hepsinden bu üfürüğü boşaltıyor. Her ruh kendine hapsolacağı çekirdeğe atılıyor. Dolayısıyla bu an aynı zamanda ruhların da çekirdeklerine Sidretül Münteha'da bir meyvanın içindeki çekirdeğe hapsediliyor. Ta ki biraz sürecek bu tohum, kalübela olacak, oradan gelecekler. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'e nefai ilahiye verildiğinde Sidretül Münteha'da bir çekirdekte ruhlar tohum hükmüne getiriliyor. Öyleyse nefai ilahi ruhun teyakkuzuna hizmet ediyor. Tüm çekirdeklerden çıkıyor sonra ruhlar, Hz. Adem'in dil kökünden gelirken yeniden emrediliyor. Dolayısıyla nefai ilahi her noktada ve her hakikatinde bu ibareyle kendisini ifade etmiş oluyor. Efendim tam da bu anda Allah-u Zülcelal Sad suresi 72. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. O vakit onu düzenlediğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde edenlerden olun. Öyleyse bu ruh Cenab-ı Hakk'ın kendisinin ruha sahip olduğuna dair değil, bu ruh nefhai ilahi olan bizim şu ana kadar anlattığımız hakikat. Peki nefhai ilahi geldi, vücudumuzu buldu. Peki vücudumuzda ne yaptı nefhai ilahiye? Onu da yarınki derste anlatacağız inşallah. Kalın sağlıcakla.